Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Görüntüsüyle ve lezzetiyle sizlere çok hafif, muhteşem bir tatlı tarifi vermek istiyorum. Tarifimize hemen başlayalım. Yarım paketten biraz fazla olacak şekilde bisküviyi bir poşetin içine aldım ve merdane yardımıyla un haline getiriyorum. Dilerseniz sizler rondoda çekerek de un haline getirebilirsiniz. Evet, bisküvilerim hazır. 50 gram erittiğim tereyağının içine alıyorum. Üzerine 1-2 yemek kaşığı süt ilavesi yaparak karıştırıyorum. Evet, karıştırdıktan sonra kelepçeli kalıbımızı en küçük ayara getirelim ve altına bisküvili harcımızı kaşık yardımıyla dökelim. Daha sonra sıkı sıkı bastırarak sıkıştıralım. En son sıkıştırmayı bitirdikten sonra buzdolabına kaldıralım. Üzerinin kremasını hazırlayana kadar buzlukta bekletelim. Kreması için 1 su bardağı toz şekeri uygun bir tencereye alalım. Üzerine 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un ekleyelim. 1 litre de süt ilavesi yapalım. Ve sürekli karıştırarak orta ocakta koyu muhallebi kıvamına gelene kadar pişirmeyi bırakalım. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, kremam kıvam almaya başladı. Gördüğünüz gibi altını kapatıyorum. 50 gram tuzsuz tereyağı ekliyorum. 60-70 gram da beyaz çikolata ekledim ve hızlıca karıştırarak erimelerini sağlıyorum. Beyaz çikolatanız yoksa eklemeyebilirsiniz. Evet, kremayı mikser yardımıyla kıvam alana kadar 2-3 dakika mikserle çırpıyorum. Kıvam alan kremamızı eşit olacak şekilde ikiye bölelim. Bir tanesine üzerine 1 çay bardağı çikolata ekleyelim ve karıştırmaya devam edelim. Eriyene kadar çikolata. Kremamızı ne kadar çırparsak o kadar güzel kıvamlı bir krema elde etmiş oluruz. Akışkan, rahat şekil alabilen. Evet, kremalarım hazır. Buzluktan çıkardığım kelepçeli kalıbımın altına ilk olarak kakaolu kremadan dökerek güzelce her tarafına yayıyorum. Daha sonra bir kepçe beyaz krema tam ortasına gelecek şekilde dökelim. Daha sonra kakaolu olacak şekilde kremalar bitene kadar dökmeye devam edelim aynı teknikle. Evet, kremaları döktükten sonra üzerini düzeltiyorum.
Oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabına kaldırıyorum. Bir gece buzdolabının alt bölümünde bekletiyorum. Üzeri için 100 gram kremayı orta ateşte ısıtmaya bırakıyorum. Kaynamaya başlamadan altını hemen kapatıyorum. Üzerine bir çay bardağı pul bitter ve sütlü çikolata karıştırma ekliyorum. Ve çikolatalar eriyene kadar karıştırıyorum. Evet, bir gece buzdolabında bekleyen pastamızın üzerine hazırladığımız çikolata sosunu dengeli bir şekilde dökerek yayıyorum. Biraz bu şekilde donmasını bekliyorum. 5-6 dakika beklemeniz yeterli olacaktır. Üzeri içinde beyaz çikolatayı erittim. Daire şeklinde sıkarak şekil veriyorum. En son kürdanla ebru deseni veriyorum. Dilerseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Evet, vaktiniz varsa biraz daha buzdolabında bekletin. Üzeri donması için kelepçeli kalıptan çıkartıyorum. Benim vaktim olmadığı için. Dikkatli bir şekilde kelepçeli kalıptan ayırdıktan sonra kenarındaki kağıtları da alarak çıkartıyorum. Evet, gördüğünüz gibi pastam hazır. Çok güzel, hafif, lezzetli bir pasta oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hem görüntüsü hem lezzeti gerçekten çok güzel. Yakından sizlere tekrardan göstermek istiyorum. Evet, bir dilim sizler için keserek göstermek istiyorum. Üzerinin çikolatası tam donmadığı için kestikten sonra ebru desenleri çok net bir şekilde görünmüyor. Sizin vaktiniz varsa mutlaka biraz daha buzdolabında dinlendirin. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Evet, küçük bir dilim kestim. Kıvamını sizlere göstermek istiyorum yakından. Gördüğünüz gibi gayet akışkan ve lezzetli bir kıvamı var. Deneyecek olanlara şimdiden afiyetler dilerim.